Günaydın dostlar. Bugün yine Çukurova'dayız. Karışık. Hanım yemli yengeç kullanarak çupraları yakalıyor. Ben de gündüz çupra avı için ne yapabiliriz ona bakacağım. Şu silikonu deneyeceğim. Şöyle göstereyim. 6 santim civarında. Galiba yanılmıyorsam Jet Bank'i. Galiba Jet Bank'i olması lazım. Yani gizli jirket var burada. 2,5 gram. Kullanacağım takımdan bahsedeyim. Bugün full Ruiji's. Bu Ruiji'nin Diamond 2000S yeni makinesi. Ruiji Infinity 1.15 2.30 kamışı. İpim 006 High-Tech. Ruiji High-Tech. Klorokarbon lider de aynı şekilde Ruiji. Bakalım bize rast gelsin. Bir atalım deneyelim bakalım neler olacak. Bununla ilgili daha önce gece avı diye bir video yapmıştım sizlere, biliyorsunuz. O avda Ruiji Rottweil kullanmıştım daha ağırlıklı olarak. Ve çok verimli avlar yapmıştım. Şöyle biraz batmasını bekleyelim. Bu hafif takımlarla bu çuprayı avlamak büyük keyif. Vurdu. Aldım Arzu. Aldım. Çok güzel. İlk atış. Vallahi ilk atışa. Çupra. Arkadaşlar ilk atış. Oho. İlk atış arkadaş. Bu nedir? Bu nedir? Süper. Süper. Şöyle göstereyim. Burası 21. Sanırım bir 26 santim civarında bir boyu var. Nasıl ama ilk atış ya. Ne yapsak acaba? Yengeçlerden vaz mı geçsek? Ne diyorsun hani? Yapacak bir şey yok. Ama bu teknik istiyor biraz değil mi? Ve doğru takım istiyor yani. Vallahi. Hadi bakalım. Ayarlar değişiyor tatlım. Körfez ayarlarını değiştirelim. Boyutu da çok güzel. Boyutu bayağı güzel. Körfez ayarlarını değiştirmeye devam. Ne güzel oldu değil mi? Vallahi ne güzel değil mi? İlk balığımızı aldık. Bir de ilk balığımızı çok enfes bir şekilde aldık. Çok güzel ya. He? Kopmaz kuyruklu bu işte.
Evet, attık. Bekliyoruz. Yem dibe batsın diye bekliyoruz. Buradaki kullanılan silikon kopmaz kuyruklu bir silikon. Yani kopmaz dediğine bakmayın. Bütün silikon kuyrukları kopar ama koparılması daha zor olur. Şöyle azıcık bir zıplatalım. Yavaşça tekrar bir dibe insin. Yem buradayım desin. Yani burada kullanılan yemin özelliği floating diye geçiyor. Yani dersiniz ki ya, silikonda da floating olur mu? Evet, oluyor işte. Silikonda da vurdu. Silikonda da oluyor. Floating oluyor. Yani bu ne demek? Suyun altında şamandıra gibi batıyor. Kuyruk yukarıda kalıyor. Renk söyleyeyim. Renk motor oil. Bunun farklı bir rengi daha var. Onu da deneriz. Vuruyor. Çok güzel vuruyor. Orada gece avında videosunda da bahsettiğim gibi teknik aynı. Uygulayabileceğiniz iki tane aksiyon var. Bir tanesi birkaç zıplatma yaptıktan sonra hafifçe batmasını beklemek. Sonra bunu yinelemek. Eğer dipte takılma ihtimalinin çok az olduğunu düşünüyorsanız, o zaman dipte şu şekilde yatay bir sürükleme de yapabilirsiniz. Ama ufak hareketler olmalı. Yani bunlar çok ciddi hareketler olmasın. Tekrar deneyelim. Şöyle bir buradayız diyelim bakalım. Azıcık bir zıplatalım. Boşluğunu alalım. Şöyle göstereyim, belki daha rahat görürsünüz. Heh. Orada kaçtı. Böyle bir anda çok acele etmeyeceğiz. Bakayım. Bir dakika. Aldım, kaçtı. Ah. Neresi abi? Tut. Tut sen şunu. Al. Şurayı görüyor musun? Oo, değiştir. Çantanın içinde maviler var. Mavi şeyde sarılı. Onu oraya koy, dışarıya ben onu değiştireyim. Şu kepçeyi oraya koyayım da ne olur ne olmaz. Allah aşkına. Geçenki videomuzda birkaç arkadaşın çok güzel soruları vardı. Oradan doğrudan cevaplamaya çalıştım. Hani bir tanesinde abi bununla erim ne alabiliyorsun?
Yani ne yapabiliriz? Yani şöyle LRF kamışlarıyla eriminiz 15 metreyi yani geçirmeniz çok zor arkadaşlar. Zaten 15 metre civarı. Bu tür takımlarda bu ağırlıktaki, bu hafiflikteki yemlerle ideal bir mesafe zaten. Zaten bu takım ve bu LRF sistemiyle yaptığınız avlar kıyılar için, kıyı kesimlerine yakın balıklar için. Burada önemli olan balığın küçüklüğü falan değil, o kıyı kesimlerinde, yakın mesafelerde yakalanan bu balıkların hafif takımlarla şok etkisi yaşamanız, keyif almanız, büyük keyif almanız, ciddi anlamda bir haz. Hele hele bu çupra gibi balıklarda. Bir tanesinde şey demişlerdi. Yani derin kullanacağın jirketin gramajını merada nasıl ayarlayacağız? Bu tamamen ortama da bağlı, dip yapınıza bağlı, hedeflediğim balığa bağlı. Hedeflediğim balığın dipe çok yakın avlanan, şu anda çok güzel vurdu, kaçırdık. Balıklarsa haliyle ona göre gramaj seçmeniz lazım. Sonra rüzgarın olması artı denizin dalgalı veya aşırı dalgalı olması da önemli. Hani misal veriyorum, 1-1,5 metrelik derinlikte bir yere attınız ve avlanıyorsunuz. Atıyorum kafadan, kullandığınız jirket 1,5-2 gram. Tabi burada sahtenizin ağırlığını da hesaba koymanız lazım toplamdaki ağırlık için. Yani 1,5-2 gram atıyorsunuz ama aşırı gayet de normal bir hava şartından bahsediyorum. Fakat aşırı rüzgarlı oldu. Erim bayağı kısılacaktır bu durumda. Bir de dalgalı haliyle de beraberinde bir deniz olduğunu düşünün. Attığınız silikonun dibe batması bayağı gecikecektir. Dolayısıyla onu ne yaparsın? İşte 2,5-3 gram gibi, hatta yeri gelir 3,5 grama da çıkarabilirsin. Bu yine de senin kullandığın takımın, kamışın atar aralığıyla, hissiyatıyla da alakalı. İstavrit balığı gibi, eğer istavrit balığı peşindeyseniz, istavrit dipten yemlenme yapmaz kolay kolay. Su üstüne yakın ve orta su. Haliyle orada sarım hızınız biraz daha değişik olabilir. Daha hızlı olabilir. Ondan sonra gramajınız biraz daha artı olabilir. Biraz daha erim alabilirsiniz. Ama mırmır avlıyorsanız, mırmır tabii ki de yemlenen bir balık. Evet, hemen biraz üzeri diyelim. Ama özellikle dip topluk bir yapıya sahip bir meradaysanız belki oradan bulma ihtimaliniz yüksek olur. Ama dediğim gibi çupradır da biraz sıkıntılı. Sıkıntılı idi bence. Önce buna cesaret edip İzmir Körfezi gibi, iç Körfez gibi olan bölgelerde, dip yapısı oldukça takılmalık olan bölgelerde, kepez denilen o birikmiş kabuk su ve kireç tuz karışımından oluşan bir yapının bulunduğu bölgelerde bu hayvanı avlamak bence biraz zor, yemli olarak. Neden? Çünkü burası onun için bir cennet. Burada aklınıza gelen her türlü yem buradan çıkıyor zaten. Bu hayvan da buraya göç edip geldiği zaman o vakitlerinde burada onlarla yemleniyor ve istemediği kadar var. Yani etraf cennet. Şimdi bu hayvan niye tutup da bir şeyin peşinde koştursun ki? Ama sen şimdi dışarıda, eğer işte İzmir'in dış kısımlarında, ilçelerinde av yapıyorsun veya başka yerlerde,
Orada ekmek aslanın ağzında şimdi. Aldık, bu arada bir tane daha aldım. Çok güzel. Aldım. Gel. Konuşurken aldık. Çok güzel bir balık. Al. Hoppa. Evet, anlatırken geldi. Ne güzel geldi. Yengeçler 0. Silikonlar 2 mi oldu hanım? Ya bu ayarı değiştirelim değil mi? Ben kahvaltı yapıyorum. Sen kepçenin içine koy ama demeye gitmeden. Maşallah. Ne güzel. Biraz öncekiyle aynı boyda değil mi? Aynen. Çok güzel dedi. Kanlı Tatlışım, onu şöyle güzelce bir elinde tutar mısın? tutmaya çalışıyorum inşallah. Nasıl, güzel değil mi? Evet, çok Hadi doğrudan yerine iade edelim. Evet, devam edelim. Ne diyorduk? Yani düşmeralarda bunları avlamak zor. Ne diyorduk? Ha evet. Orada ekmek aslanın ağzında. Yani bu kadar bol yem bulmak biraz sıkıntılı olabiliyor. Haliyle bu hayvan orada daha fazla, körfezdekine göre daha fazla efor harcayarak bu balığı, bu yemleri yemek durumunda ve avlanmak durumunda. Karnı bu şekilde doyuracak. Yani dikkat ederseniz özellikle ilçe meralarda yakaladığınız bütün balıklar bu bölgelerdeki balıklara göre çok daha dirayetlidir. Hatta buraya göç ettiği ilk zamanlarda bütün balıklar lüferinden kopanasına, levreğine kadar inanılmaz dirayetli olurlar. Daha sonra burada birazcık da körfezin biraz ağır demirinden dolayı olsa gerek, bir de bol yemlenmesinden dolayı olsa gerek, miskinleşir. İşte o nedenle o bölgelerde bu tür silikon veya işte bizdeki Ruiji Bubble Bait, Baby Minnow gibi dalarlı sahtelerle veya Ruiji Zubi gibi sahtelerle de o bölgelerde bu balıkları alma ihtimaliniz çok daha yüksek. O zaman madem bizim bu körfez veya körfez gibi, hiç kapalı körfez gibi olan bölgelerde bu tür balıkların avlanması zorlaşıyor, o zaman bu miskinliğine bağlı olarak da siz de ona göre bu miskinlikte salınımlar yapmalısınız. Aksiyonlar vermelisiniz. Bunu da en güzel, kolay, takılması daha az olabilecek veya kaybı olduğunda çok da üzülmeyecek sahtelerden ne olabilir? Onları kullanacaksınız. Bunların en başında gelen sahtelerden bir tanesi de silikon türü. Gayet güzel. Ben sizin için İzmir Körfezi'ndeki bu balıkları alıştırıyorum arkadaşlar. Özellikle genç arkadaşlar bu konularda çok daha hevesliler ve hatta bence başarılılar. Biz yaşlanıyoruz. Şimdi bizim bu kadar ince takımları, ince sistemleri kurmamız, bağlamamız yakın gözlüğü olmadan zor oluyor. O yüzden biraz daha genç arkadaşların daha az ekipman taşıyarak, ufak bir çantayı yanına, sırtına, cebine koyarak bunları taşıması, gittiği her yerde kolaylıkla çıkarıp avlanıvermesi kolay olacaktır. Bu ince ip bağlanması meselesi, işte klipsi, sahtesi, onlar için çok daha kolay. Benim için bayağı zor oluyor. Yani o yakın gözlem olmadan ben bunları bağlamakta ciddi anlamda zorluk yaşıyorum. Hafif gramajlar kullandığınız için, geliyorum son atış, hafif gramajlar kullandığınız için dipte silikonun ne tür hareketler yaptığını anlayabiliyorsunuz. Tabi takımıza bağlı olarak da hafif olacak. Yoksa o hissiyatı alamazsınız. Haliyle bir yere takıldı mı acaba, yoksa balık mı vurdu? Bunları artık belli bir süre sonra ayırt edebiliyorsunuz. Hani takıldığı anlarda da vereceğiniz aksiyonu biraz bekleterek veya suyunuz da biraz dalgalıysa buradan rahatlıkla kurtarabilirsiniz. Yani bu sizin tamamen deneyimleyeceğiniz bir şey. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapınla olacak iş değil.
Ve bunu yapacaksanız sahte kaybetmeyi göze alacaksınız yani. Zaten sahteler sarf malzemelerdir. Birincil sarf malzemelerin başında gelir. Bunun için de dediğim gibi uygun fiyatlı ama avcılığını kanıtlamış yani silikonları kullanmanızda fayda var. Yani gidip de tanesine 80-100 lira ödeyeceğin 40-50-60 lira ödeyeceğin bir silikonla bunu yapmak bence çok mantıklı değil. Hele yeni başlamışsan. Ne gerek var yani? Evet bakın bu iyi oldu. Size körfezimizdeki kepez dediğimiz yapıyı göstereyim. Bu kepez diyoruz genel anlamda. Burada işte kabukluların, deniz altındaki bazı canlıların bir araya gelerek oluşumlarından bir araya gelerek çıkardığı bir durum. Bu durumun sonuçlarından bir tanesi de ne olabilir? Bu durumun sonuçlarından bir tanesi de sizin lideriniz veya ipiniz yıpranması, hızlı bir şekilde yıpranması. Bu yüzden bunu sık sık kontrol etmeniz lazım. Bu şeyler keskin, sivri kenarları olan bir yapı olduğu için ciddi anlamda zarar verebilir. Ama şu da bir gerçek ki bu kepezli yapı zaten körfezin genel karakteristiği olduğu için bunların aralarına saklanan börtü, böcek, su altı dünyası için söylüyorum, kurt, kurtçuk veya diğer küçük minik canlıların avlanması için bir yuva oluşturuyor. Yani mercan resifleri derler ya, hani onun gibi olmasa da hani ona benzer bir şekilde bir yapı oluşturduğu için oradaki bu tür balık popülasyonu da bu yüzden bence biraz daha fazla oluşuyor. Artısı bu ama eksisi nedir? Eksisi takılma olayı. Bir. İkincisi kuşlar aldım tekrar. Çok güzel vurdu. Hadi. Şimdi bir de böyle deneyelim. White Chunky biraz ucundan kırptım makasla. Yine Motorola rengi. Ruiji Aging Jiket var. 2,5 gram olması lazım. Klips'te tedbirsiz davranmışız. Klips'in biraz iri. Daha küçük klips gerekiyor. Aslında hiç klips kullanılmaması daha iyi. Ama sık sık benim gibi deneme yapıyorsanız klips gerekebilir. Asist kullanarak avlayabilirim bunları. Hatta büyük ihtimalle av 2'ye katlanabilir. Asist iğne kullanırsak zaten takılma olasılığının yüksek olduğu bir merada bu olasılığı daha da artırmış oluruz. Eksisi bu ama avcılığı daha yüksek olur tabii ki. Haliyle. İlerleyen zamanlarda asist iğneyle de deneyebiliriz. Ama şu anda benim peşine düştüğüm şey asistle uğraşmadan ya da asist bağlamadan acaba bunları nasıl kandırabiliriz? Hadi. Bu sefer tamam hanım. Geldi. Gel bebişim şuraya yanaştır. Yavaş yavaş. Acele etme. Üstüne doğru getir. Tut bakayım. Dur. Dur bakayım bir dur. Dur bakayım balığını. Oo çok güzel. Çok güzel. Hadi tebrik ederim. Antoine'ın ağzını bulduk. Devam. Sen bırakmazsın onu. Hadi bakalım başladı. Arzu. Dur yanına geliyorum.
Sana yüzüyor. Bebeğim yavaş gel. Sakince buna çıkaracaksın. Yavaşça. Yavaş. Acele et. Acele etme. Çok büyük değilmiş lan. Aynı boylarda hadi. Güzel. Öyle aşkım 4 oldu. Standart boy. Kaldırma. Kaldırma. Al böyle. Çıktı. Aa yine koptu gene Türker. Tamam kopsun, işini görmüş. İğnesi de burada duruyor. Dur geliyor. O güzel bu. Çok güzel. O bu daha da büyük. Al, nereye gidiyorsun? Al balığını al. Dostlar merhaba. Sevgili eşim Arzu Hanım'la birlikte bugün yine çupra avındayız. Arzu Hanım kısa bir izne çıktı. Çupraların başı dertte. Bugün yengeçlerin ve silikonların kavgası oldu. Ben silikonlarla avlandım. 2 tane silikonla, hafif LRF takımlarıyla ya da light spin takımıyla güzel 2 tane kandırmayı başardım ama hanım benim 2 taneden sonra coştu tabii. 3 tane. Bir tane de güzel bir paşa aldı. Nasıl? Spink takımlarla mı avlanıyorsunuz Arzu Hanım? Evet. Spink takımlarla. O spin takımla avlanıyor ve yengeçle avlanıyor ve bunu çok seviyor. Ben de zaman zaman yengeçle avlanmayı çok seviyorum. Biraz dinlenme, biraz da sohbet aile arasında veya dostlar arasında bence oldukça keyifli. Ama LRF bana göre en keyiflisi. Sen ne diyorsun? Senin Yok için? ben çupracıyım. Çupracı. Biz de çupra yakalıyoruz ama sen yemli. Yemliyim. Peki. Tamam. Şöyle balıklarımızı gösterelim. Hemen arılarımız da geldi. Bunun için kusura bakmayın. Şöyle. Silikonumuz bu. Arzu Hanım. Evet. Harika. Arılarımla birlikte. Eline atma sana saldırabilirler. Paşam, Oradan bak, bir şekilde Paşam ayarlarız. güzel güzel duruyor. Tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Daha son bir şey bahsedeceğim. Burada şöyle umarım çıkıyordur. Kullandığım takımda Ruiji'nin yeni Diamond S fiyat performans artı performans ürünü diyebilirim. Artık full Ruiji oldu takım. Yani kullandığım takımda da Infinity biliyorsunuz. Genelde kullandığım bir takım. Hem LRF tarzı bir av için bence uygun. Hem de levreklerle, iri levreklerle de mücadele edebilmek için uygun bir takım. Bu takım ve kombinasyondan bahsedeceğim daha sonra size. Ama şöyle söyleyeyim, bu bence harika olmuş. Hani fiyatını da duyduğunuz zaman bence bayılacaksınız. Bununla da ilgili ayrıntılı bir video çekmeye çalışacağım en kısa sürede. Hepinize rast gelsin. Allah'a emanet olun. Bol bol keyifli avlar dilerim hepinize.